Ufuk çizgisinin bittiği yerde, gökyüzüyle yeryüzünün birleştiği o sonsuz boşlukta bir fırtına koptu. Öyle bir fırtınaydı ki bu, Pasifik Okyanusu'ndan Avrupa'nın kalbine kadar her şeyi önüne kattı. İsimleri silindi, şehirler yok oldu ve imparatorluklar küle döndü. Tarih ona Cengiz Han dedi ama Bozkır ona çelikten adam diyordu. Peki tek bir adam dünyayı nasıl dize getirdi? Yıl 1162. Onon Nehri'nin kıyısında bir çadır. Bir bebek ağlaması duyulduğunda şamanlar dehşet içinde birbirine baktı. Çünkü bebek sağ avucunda pıhtılaşmış siyah bir kan topağı sıkıca tutarak doğmuştu. Moğol inancına göre bu tek bir anlama geliyordu. Bu çocuk bol kan dökecek bir lider olacaktı. Babası Yesügey ona Temuçin adını verdi. Demirci anlamına geliyordu. Ancak kaderi demiri dövmek değil, dünyayı şekillendirmekti. Temuçin henüz 9 yaşındayken kader ağlarını acımasızca ördü. Babası Yesügey, düşman Tatar kabilesi tarafından sunulan zehirli kımızı içtiğinde her şey bitti. Bir lider öldüğünde Bozkır'da Sadakat de onunla birlikte öldürdü. Kabile, derin sular kurudu, güçlü taşlar parçalandı diyerek onları terk etti. Dul bir anne ve 7 çocuk, uçsuz bucaksız hiçliğin ortasında ölüme terk edildiler. Artık soylu bir liderin oğlu değil, sadece hayatta kalmaya çalışan bir avdı. Açlık, Bozkır'ın en acımasız öğretmenidir. Fareler, kökler ve kuşlarla beslendiler. Ancak en büyük tehlike açlık değil, çadırın içindeki güç savaşıydı. Üvey kardeşi Bekler, avladıkları bir balığı Temuçin'in elinden zorla aldı. Bu son hatasıydı. Temuçin ve kardeşi Kasar oklarını hazırladılar. Bekler yalvarmadı, sadece durdu. Temuçin kendi kardeşini öldürerek şunu öğrendi: güç paylaşılmaz. Tehdit olan herkes kan bağın olsa bile yok edilmelidir. Kaçak hayatı uzun sürmedi. Babasının eski dostları şimdi onun celladı olmuştu. Onu yakaladılar ve boynuna ağır ahşap bir boyunduruk geçirdiler. Bir hayvan gibi zincirlendi. Gündüzleri aşağılandı, geceleri ise o tahtanın ağırlığıyla uyumaya çalıştı. Ama unuttukları bir şey vardı. Bir kurdu kafese koyabilirsiniz ama onu asla evcilleştiremezsiniz. Bir şölen gecesi gardiyanın sarhoşluğundan faydalandı. O ağır tahtayla birlikte kaçtı. Bir nehir yatağında suyun içinde saatlerce saklandı. Özgürlük buz gibi soğuktu. Bu kaçış efsanenin başlangıcıydı. Temuçin artık yalnız değildi. Çocukluk arkadaşı Camuha'yla Anda, yani kan kardeş oldular. İki beden, tek ruh. Ve sözlüsü Börte, onu buldu ve evlendi. Hayat ona ilk kez gülümsüyordu. Ancak mutluluk Bozkır'da bir serap gibidir. Merkit kabilesi bir gece baskın yaptı. Temuçin kaçabildi ama karısı Börte'yi kaçırdılar. Bu bardağı taşıran son damlaydı. Artık sadece hayatta kalmak için değil, yok etmek için savaşacaktı. Temuçin tek başına gidemezdi. Babasının eski kan kardeşi Tuğrul Han ve kendi kan kardeşi Camuka'nın ordularını birleştirdi. Merkitler hazırlıksız yakalandı. Bu bir savaş değil, bir infazdı. Börte kurtarıldı. Ancak zafer sarhoşluğu geçince iki güneşin aynı gökyüzüne sığmayacağı anlaşıldı. Camuka, soyluların yönettiği geleneksel bir düzen istiyordu. Temuçin ise radikaldi. O, çobanı komutan, köleyi general yapıyordu. Önemli olan soyadın değil, yeteneğindi. Yollar ayrıldı. Kardeşlik yeminleri Bozkır rüzgarına karışıp kayboldu. Kaçınılmaz olan gerçekleşti. İki kardeş ordularını birbirine sürdü. Tarih buna 13 taraf savaşı dedi. Temuçin bu savaşı kaybetti. Ordusu dağıldı ve geri çekildi. Ancak Camuka kazandığı zaferi bir kabusa çevirdi. Yakaladığı generalleri canlı canlı kaynar kazanlara attırdı. Bu vahşet Bozkır'ın midesini bulandırdı. Korku salmak isterken nefret topladı. İnsanlar şunu gördü: Camuka ile olursan korkuyla yaşarsın. Temuçin'le olursan onurunla ölürsün. Mağlubiyet Temuçin'in en büyük zaferine giden yolu açtı. Ordular akın akın ona kaçmaya başladı. 1205 yılına gelindiğinde Bozkır'da saklanacak yer kalmamıştı. Camuka, kendi adamları tarafından ihanete uğradı ve Temuçin'e teslim edildi. Temuçin, ihanet edenleri derhal idam ettirdi. Kendi hanına ihanet eden, bana asla sadık olamaz dedi. İki eski kan kardeşi son kez karşı karşıyaydı. Temuçin ona,
"Gel her şeyi unutup yeniden başlayalım," dedi. Ama Camukar reddetti. "Göklerde tek bir güneş vardır. Yeryüzünde de tek bir han olmalı. Tek bir isteği vardır. Kanımı dökmeden beni öldür. Bu bir soylunun ölümüydü." Rakipler yok oldu. 1206 baharında Onon Nehri kıyısında devasa bir beyaz bayrak dikildi. Tüm kabileler, Tatarlar, Merkitler, Naymanlar hepsi tek bir adamın önünde diz çöktü. Şamanlar göğü inletti ve ona yeni adını verdiler: Cengiz Han. Bu sadece bir isim değildi. Okyanusların hükümdarı veya evrensel lider demekti. İlk işi yasayı ilan etmek oldu. Artık Bozkır'da kaos yoktu. Mutlak bir düzen vardı. Kadın kaçırmak yasaklandı, hırsızlık bitirildi. Bozkır tek bir kanunla demirden bir yumruğa dönüştü. Bozkır ona yetmedi. Gözünü güneye, Altın Krallık olarak bilinen Jin Hanedanı'na dikti. Karşısında 50 milyonluk bir nüfus, devasa taş surlar ve binlerce yıllık bir medeniyet vardı. Moğollar sadece 1 milyon kişiydi. Matematiksel olarak bu bir intihardı. Ama Cengiz Han, Çin Seddi'ne baktığında taş değil, fırsat gördü. "Duvarlar," dedi, ancak onları koruyan askerler kadar cesurdu. İhanet ve hız. Moğol aklıları duvarın etrafından dolaşmak yerine kapıları aştıracak zayıf halkaları buldu. 1215 yılına gelindiğinde imparatorluk başkenti Zongdu, yani bugünkü Pekin, kuşatıldı. Moğollar şehir savaşını bilmiyordu. Bu yüzden şehri açlığa mahkum ettiler. İçeride yiyecek bittiğinde tarihler insanların hayatta kalmak için neler yaptığını yazmaya utandı. Şehir düştüğünde Cengiz Han merhamet göstermedi. Pekin tam 1 ay boyunca yandı. Yükselen dumanlar o kadar yoğundu ki gökyüzü haftalarca siyah kaldı. Medeniyetin kalbi sökülmüştü. Cengiz Han artık sadece bir kabile reisi değil, dünyanın korkulu rüyasıydı. Cengiz Han aslında Batı'yla savaşmak istemiyordu. "Ben doğan güneşin, sen batan güneşin hükümdarısın. Barışı seçelim," diyerek barış önerdi. 450 kişilik devasa bir ticaret kervanı hazırlattı. Amaç ticaret ve dostluktu. Ancak Harezmşah valisi İnalcık, kervandaki zenginlikleri görünce gözü döndü. Casusluk bahanesiyle hepsini kılıçtan geçirdi. Cengiz Han sabretti. Savaş yerine elçiler gönderip tazminat istedi. Sultan Muhammed tarihin en büyük hatasını yaptı. Elçilerin sakallarını yaktı, birinin kellesini kesti ve geri yolladı. O an diplomasi bitti. Cengiz Han dağa çıktı, başını açtı ve göğe haykırdı: "İntikamımı almama izin ver." Moğol ordusu bir sel gibi geldi. Sadece bir yönden değil, çölün içinden, imkansız denilen yollardan saldırdılar. Buhara şehri düştüğünde askerler ve halk Ulu Cami'ye sığındı. Ama kaçış yoktu. Cengiz Han atıyla caminin içine girdi. Minbere çıktı ve titreyen kalabalığa baktı. "Bana kim olduğumu sormayın, ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer büyük günahlar işlememiş olsaydınız, Tanrı başınıza benim gibi bir felaketi göndermezdi," dedi. O gün Buhara bir meşale gibi yandı. Bilim, sanat ve tarih hepsi küle döndü. Yıl 1227. Okyanusların hükümdarı artık yaşlanmıştı. Tangut seferi sırasında bir av partisinde atından düştü. Yaraları derindi. Bedeni yorgundu. Generallerini çağırdı ve fısıldadı: "Ölümümü saklayın. Düşman zayıfladığımızı sanmasın. Tangutlar yok edilene kadar yas tutmayın," dedi. Son nefesini verirken bile bir fatih gibiydi. Bedeni ölse de iradesi savaşmaya devam ediyordu. 18 Ağustos günü dünya bir anlığına durdu. Bozkır'ın en büyük kurdu gözlerini sonsuzluğa yumdu. Cenazesi tarihin en büyük sırrı olarak kalmalıydı. Ve öyle de oldu. Naaşını taşıyan askerler yolda gördükleri her canlıyı insan, kuş, hayvan demeden öldürdüler. Mezar yerine gelindiğinde
binlerce at o bölgeyi dümdüz edene kadar çiğnedi. Kimileri bir nehir yatağının değiştirilip üzerine akıtıldığını söyler. Mezar yeri asla bulunamadı. Ama o gerçekten öldü mü? Bugün Asya'da yaşayan her 200 erkekten biri onun DNA'sını taşıyor. Meçhul bir mezarda yatsa da Cengiz Han, 16 milyon torununun kanında hala aramızda yaşıyor. Tarih, sadece geçmişte kalan bir anı değil, bugünümüzü çizen bir haritadır. Bu haritada kaybolmamak ve zamanın sınırlarında yeni hikayeler keşfetmek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yolculuğa kadar Zaman Atlas'ında kalın.